Ey müminler! Allah'tan korkun ve Allah'a itaat edin. Şüphesiz Allah katında en yüksek mertebe, en yüksek adaba ve ahlaka sahip olana aittir. Ve Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, ben yaratılmışların içinde en yüksek ahlaka ve edebe sahip olan kişiyim. Her yerde, her şekilde edep yahu yazısı yazar. Bu yolda olanların arabasında bile, bisikletin üstüne bile edep yahu yazar. Dillerinde edep yahu kelimesi eksik olmaz. Lakin mesele o edep yahu kelimesini duvara asmak, arabasına asmak, dilinde taşımak değildir. O edep yahuyu yaşamaktır ve yaşatmaktır. Sen o edep yahuyu 1000 kere söylesen ne olur, milyon kere söylesen ne olur, yaşamadıktan ve yaşatamadıktan sonra. Herkes birbirine edep yahu diyor. Ama herkes bununla başkasından kendisine karşı bir edep göstermesini istiyor ve ümit ediyor. O yüzden edep yahu kelimesini kendisine karşı kullanılması için kullanıyor. Lakin kendisi o edep yahu kelimesini asla uygulamakta bir kararlılık göstermiyor. Genelde bu iş %90'da böyledir. %10 gibi bir insanlar vardır ki hakikaten edebi gözetmektedir, saygılı, sevgilidir. Ama bunlar da dediğimiz gibi %10 civarındadır. Böyle insanları gördüğümüz vakit eteğinden ayrılmamak gerekir. Edebi gözeten adamı bulduğun vakit onlardan ayrılma. Ama edep yahu deyip de kendisine karşı edebi bekleyen adamlardan da kaç. Çünkü onlar kendisine edepli davranışlar isteyip de asla edebin içinde olmayan kimselerdir. Giyinişlerine, kuşanışlarına baktığın zaman sarık, cübbe, asa, sakal hepsi yerinde. Dilinde de adap yahut sanırsın ki adap timsali dik heykelini. Sanırsın ki bu peygamber edebi üzerine duran kimsedir. Yahu edebini öğren. Edep yahu diyorsan o edep yahunun hikmetini öğren. Yaşa, ondan sonra başkasına yaşat. Sana düşen budur. Bir şeyhin karşısına nasıl durulur? Bir şeyh nasıl karşılanır? Bir şeyhin huzuruna nasıl gelinir? Bir şeyh nasıl ağırlanır? Bir şeyh nasıl uğurlanır? İnsanlar kendinden daha yüksek mertebede gördüğü kimseleri nasıl ağırlayacaklarını, nasıl uğurlayacaklarını bilmek zorundalar. Yamyamlar gibi üzerine çullanıp da biri sağdan, biri soldan çekiştirmeler, bunlar edebin hangi dairesi içinde yer alır ben bilmem. Bilen varsa, kitapta yeri varsa bize göstersin. Koskoca şeyh geliyor buralara, ayağınıza kadar teşrif ediyor, size o şerefi veriyor, o nimeti getiriyor ayağınıza. Sen üstüne saldırarak, oradan buradan çekiştirerek, destur ve izin vermeden yanına oturmaya çalışarak ki o şeyh kimin yanında oturtacağını bilir. Şeyh gel, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin sen buraya, sen şuraya demeden üstüne çullanıp da yer kapma çabasına girip de ona buna dirsek vurup da bu edebin hangi dairesinde mevcuttur? Ve bunu yapanlar edep yahu kelimesini dilinden düşürmeyenler. Ne yazık ki üzülüyoruz, utanıyoruz onların adına. Ama elhamdülillah yine de 3 de olsa 5 de olsa edebi gözeten elhamdülillah hala güzel insanlarımız vardır. Biz burada kimseyi eleştirmiyoruz, kimseyi yargılamıyoruz, kimseyi infaz etmiyoruz, isim de vermiyoruz. Ama herkes kendisine bir bakmalı. Şeyhin huzurunda ben nasıl davrandım, nasıl karşıladım, ben şeyhi nasıl ağırladım, nasıl uğurladım. Çoluk çocuğu eline verip de resim çektirmek veyahut da ne bileyim Şeyh Efendi daha konuşma başlamadan bütün sıkıntılarını şeyin üzerine boşaltmak, bunlar edebin hangi dairesinde vardır? Şeyh gelir, sohbetini yapar, ondan sonra şimdi sıkıntısı olan, derdi olan gelsin, görüşelim der, ondan sonra herkes sıraya girer. Çünkü kimse kimsenin önüne
geçmesi edebin usulü değildir. Tarzı değildir. Ben 40 sene daha önce geldim. Benim sarığım seninkinden daha büyük. Benim cübbem seninkinden daha uzun. Asam daha kalın, ona buna küçümseyerek sen daha dünkü çocuksun deyip de önüne geçip de şeyhe hücum etmek, herkes sarığını önüne alıp bir düşünmeli diye düşünüyoruz. Şeyh Efendi'nin Almanya turunda elhamdülillah çok güzel bir tur oldu. Çok güzel bir ziyaretler gerçekleşti. Lakin herkes kendi çapında nerede ne hata yaptık, nerede ne yanlış yaptık, nerede ne doğru yaptık, bunları önce oturup bir istişare etmesi gerekmektedir. Şükür elhamdülillah eskiye nazaran güzel bir disiplin oluşmuştur. Ama daha iyiye doğru, daha güzele doğru gitmek vazifemizdir. Şeyhi ne kadar mutlu edersek Allah'ı o kadar memnun ederiz. Çünkü şeyh Allah'ı temsil eden kişidir. Şeyhi ağırlamak demek Allah'ı ağırlamak demektir. Resulünü ağırlamak demektir. Sen Allah'ın huzurunda böyle edepsizlik yapabilir misin? Cesaretin olur mu? Neden şeyhin önünde yapıyorsun sen bunu? Şeyh masaya oturduğunda ben şeyhin yanında oturacağım diye onu bunu ittirerek ona doğru koşup da düzeni bozup da huzursuzluk çıkartmak sana ne kazandırıyor? Ey insan, ey kendini bilmezler. Bu böyle uygulamaları yapmış olanlar herkes bir düşünsün. Ne diyordu Şeyh Nazım Hazretleri? Makamı Allah olsun. Yakında uzak olacağına uzakta yakın olmaya bak. Bunlar zannediyorlar ki yanında durursam herkes beni en yakın adam görür. Alakası yok. Hizmetinle yaklaşacaksın. İcraatlarınla, Allah yolunda yaptığın aktivitelerinle yaklaşacaksın. Kalplerde yer alacaksın. Yanında oturman bir şey ifade etmez. Kalbinde oturabiliyor musun? Ona bakacaksın. Ben şeyhin yanında 40 sene oturdum. Çok iyi yaptın. Adı üstüne ama bak ne diyorsun? Oturdum diyorsun. Bir iş yaptığın var mı ortada? Ben şeyin yanında 40 yıl hizmet ettim desen anlayacağım. Tabii ondan sonra bir soru da gelecek. Nasıl bir hizmet ettin diye. O soru da gelecek arkasında. Ayrı bir konu. Ama 40 yıl ben şeyin yanındaydım. Mesela 40 yıl yanında olmak değil. 40 saniye yanında olup da 40 senelik iş yapmak. Sen o 40 yılda 40 saniyelik iş yapmadıktan sonra o 40 saniyede adam gelip 40 senelik iş yapmış, onu kıskanmaya utanmıyor musun? Ne diyor Şeyh Nazım Hazretleri? Güzeli takdir et, çirkini tekdir et. Güzel bir şey yaptıkları vakit takdir edeceğiz. Çirkin bir şey yaptıkları vakit tekdir edeceğiz. Ve uyaracağız. Bizim yaptığımız da burada budur. Yahu şeyhe karşı bizim tutumumuz nasıl olmalıdır? Şeyhe biz rahatsızlık veriyoruz mu? Oradan buradan çektirmekle bir üzerinde düşünmesi gerekir. 5 hafta, 6 hafta önceden program organize yapılıyor. İlan ediliyor. Saat 1'de Ahmet'te olacak şey. Saat 2'de Recep'te olacak şey. Sen araya giriyorsun. Sultanım benim evim 3 dakika ötede. 500 tane cemaat seni bekliyor. Yemekler hazır deyip de 3 saatlik yola götürüyorsun ki kandırıyorsun, utanmaz adam. Her gelen aynı lafla geliyor. Programa uymadan başkasının hakkının üstüne geçiyor ve bir de bana dervişlikten bahsediyor. Kul hakkıyla gelme diyor Cenab-ı Allah. Şeyh insanları kırmaz. Kim ne derse peki olsun der. Ama sen sevap mı alıyorsun zannediyorsun yahu? Şeyh Efendi saat 1'de falanca bir yerde olacaksa, orada bir hazırlık varsa ve bu program 5 hafta, 3 hafta önceden ilan edilmişse, o kimse ona hazırlık yapmışsa, bir başka bir kimsenin gelip de o programın önüne geçerek habersiz bir şekilde sadece şeyhi yakalıyor. Sultanım bizim şey buradadır, ev hemen köşededir, 500 tane cemaat sizi bekliyor, hazırlığımız var demesi kadar bir büyük edepsizlik olabilir mi? Edep yahu bunun neresinde? Edep yahu bunun neresinde? Başka bir kulun hakkına geçmekle,
program dışı bir program yapıp da başka bir kullar hakkına geçip onların programını darmadağın etmekle sana bu ne kazandırıyor? Lanetten başka, bedduadan başka, kalp kırıklığından başka ve kul hakkından başka. Her günahla gel bana ama kul hakkıyla gelme diyen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna sen bu kadar insanın hakkıyla geldiğin zaman utanmayacak mısın? Ey program dışı programa giren kişiler, sizlere sesleniyorum. Program yapmak istiyorsanız önceden gelirsiniz. Ben de varım bu işin içinde dersiniz. Biz de şeyhe sorarız. Şeyh kabul ederse seni listeye alırız. Listeleri yapan biz değiliz. Biz soruyoruz Şeyh Efendi'ye. Bunlar vardır. Biz yapılan listeyi şeyhimize gönderiyoruz, sunuyoruz. O bakıyor, şu olabilir, bu olmayabilir diyor. Şeyh Efendi o programı düzenledikten sonra biz o programı ilan ediyoruz. Ayberk kendi kafasına göre bir program ilan etmiyor. Evet, organizeyi Ayberk yapıyor ama yaptığı organizeyi, programı şeyhe sunuyor önceden. Bunlar sizi davet ediyorlar. Bunlar şöyle bir hazırlık yaptılar. Ne diyorsunuz diye biz soruyoruz. Şeyh karar veriyor. Onun kararından sonra ilan ediliyor. Ayberk kendi kafasına göre program yapmıyor. Bunu buradan ilan ediyoruz. Şüphesi olan, sorgusu olan, suali olan şeyhe gider danışır. Ama ben de varım programda demiyorsun. Benim de bir hazırlığım var demiyorsun. Her şey bitmiş, bütün program hazırlanmış. Şeyhi görüyorsun falanca bir yerde yakalıyorsun. Hemen çektiriyorsun. İşte sultanım benim ev hemen bir mahalle ötede. Yemek yaptık, cemaat bekliyor, buyur gel. Öbür cemaat ne oluyor bekleyen 3 saattir? Onlar ne oluyor? Onların yaptığı yemekler soğumuyor mu? Kızarttığı etler kurumuyor mu? O kadar cemaat, çoluk çocuk orada şeyhi soğukta, yağmurda beklemiyor mu? Bu insanların hakkı ne olacak? Senin sırf egon için, nefsin için bana da geldi şey. Yahu madem çok istiyorsun önceden haber et. Ben de varım. Listeye beni de al de alalım seni de listeye. O zaman programı ona göre yaparız. Araya girerek, milletin hakkına geçerek ve bir de utanmadan edep yahudan bahsediyorsun. Allah'ın izniyle bunlara son verilecektir. Artık düzen gelecektir. Düzenin gelmesi için de biz hepimiz, bütün müritler birlik olup bu düzeni kurmaya çalışmalıyız. Birbirimizi yemeye değil, birbirimizi parçalamaya, dağıtmaya değil. Birbirimize sırt sırta, omuz omuza şeyhi nasıl mutlu edebiliriz? Şeyhi nasıl güzel ağırlayabiliriz? Hoş uğurlayabiliriz? Onun çalışmasını yapmalıyız birlikte. Onun gayretinde olmalıyız. Artık Şeyh Efendi geldiği zaman biri oradan çekecek, biri buradan çekecek. Böyle bir şeye asla müsaade edilmeyecektir. Bunu herkes de bilsin. Şeyh Efendi'yi oradan buradan çanta gibi çektirmelerine müsaade edilmeyecektir. Ettirmeyeceğiz. Bunu da buradan ilan ediyoruz. Allah en yüksek edebe talip olup en yüksek edep, usul, kaide içinde yaşayan kullardan eylesin. Ve şaşırtmasın bizleri, nefse düşürmesin.